Esin Akan Tarifleri YouTube kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bugün sizlere tam 7 dakikada pişen, evde yapabileceğiniz en pratik, en lezzetli ekmek tariflerinden bir tanesiyle geldim. İçi bomboş balon gibi arkadaşlar. Dilediğinizi koyup tüketebilirsiniz. Buyurun, hiç vakit kaybetmeden hemen tarif detaylarına geçiyorum. Derince bir yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı sıcağa yakın sütü aldım. İçerisine 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 paket kuru instant maya ekledikten sonra spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine yarım su bardağı su, yine suyu da mutlaka ılık kullanmanızı tavsiye ederim. Yarım su bardağı yoğurt ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Bu arada tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü ise 100 ml'dir. Malzemelerin tamamını şöyle bir spatula yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Karışımın üzerine ilk etapta 2 su bardağı un ekledim ve üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tekrar spatula ile karıştırıyorum. Bu arada tarifte kullanmış olduğum malzemelerin tamamını her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Bu tarifi isterseniz kahvaltıya, isterseniz çocuklarınızın beslenmesine çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Unu lütfen yavaş ve kontrollü ekleyin. Kullanmış olduğunuz unun markası, kalitesine göre un miktarı değişiklik gösterebilir. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Hamuru hazırladıktan sonra ekmeklerin pişme süresinin 7-8 dakika olması gerçekten muhteşem bir şey arkadaşlar. Dilerseniz hamurunu akşamdan hazırlayarak sabah kahvaltınız için hazır hale getirebilirsiniz. Kahvaltıdan hemen 15 dakika öncesinde ekmeklerinizi pişirip sofranıza koyabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi hamurum artık hazır. Üzerini kapatıp 30-35 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Süre sonunda hamurum görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir şekilde mayalanmış. Tezgahın üzerine hafifçe un serperek hamurumu tezgaha aktarıyorum. Tekrar hafif bir şekilde undan yardım alarak hamurumun şöyle bir mayasını aldıktan sonra mandalina büyüklüğünde bezeler elde etmek üzere hamurumu dilimliyorum. Dilimlemiş olduğumuz hamuru elimizle yuvarlayarak bezeler haline getirelim. Bu arada beni farklı ülkelerden izleyen arkadaşlarım için tüm dillerde altyazı ve çeviriler mevcuttur. Ayarlar bölümünden kendi dilinizi etkinleştirebilirsiniz. Hazırladığım bezeleri hafifçe un serpmiş olduğum tepsiye diziyorum. Ve üzerlerinin kurumaması için temiz bir mutfak beziyle örtüyorum. Bezelerden bir tanesini hafifçe un serpmiş olduğum tezgahın üzerine alarak avuç içi büyüklüğünde açıyorum. Ne çok ince ne de çok kalın olacak. Videoda görmüş olduğunuz kalınlık idealdir. Yapımı işte bu kadar basit arkadaşlar. Hamur işleriyle hiç ilgisi, alakası olmayanlar bile bu tarifi kolaylıkla hazırlayabilirler. Hamurların tamamını aynı şekilde hazırlıyorum ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde diziyorum. Fırınımızı bu arada en yüksek derecede, benim fırınım 250 derece, 250 derecede ısınmaya bıraktım. Hazırladığımız ekmekleri önceden ısıtılmış 250 derece fırında 7 dakika pişirelim arkadaşlar. Lütfen kontrollü olalım. Tam da söylemiş olduğum gibi 7-8 dakika içerisinde ekmekler pişmiş, hazır hale gelmiş oluyorlar. Evet, şahane ekmeklerimiz piştiler bile.
Bu tarif tavada yapılan ekmeklerden çok daha pratik arkadaşlar. Sürekli çevirip durmanıza gerek olmadan direkt fırına atıyorsunuz. Bu şekilde balon gibi pişip hazır hale geliyorlar. İçerisine dilediğinizi koyarak tüketebilirsiniz. İsterseniz kahvaltılık bir şeyler, dilerseniz et, köfte vesaire koyarak akşam yemeği olarak da tüketebilirsiniz. Umarım tarifimi buraya kadar izlemiş ve keyif almışsınızdır. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Hemen sizlere kıvamını, dokusunu göstererek videomun sonuna doğru yaklaşıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.